leğenimizi kurusun ki hemen size göstereceğim. Bulgurumuzu nasıl güzel kavurduğumuzu. Şöyle biraz yağ koyacağım. Bir çay bardağı kadar. Bakın. Zeytinyağı kullandım. Şöyle güzelce bir leğenimizin her yerine geldikten sonra oğlum verir misin? Bakın şöyle bulgurumuzu koyuyorum. Sonra onu güzelce böyle güzelce karıştırarak bulgurumuzu birazcık kavuracağız. Kaç dakika kavuracaksın? Böyle biraz tadı çıkacak kadar. Tamam. Şimdi bakın yağın kokusu bulgurdan çıkmaya başladı. Ne yapıyoruz şimdi? Hemen suyu. Şöyle üstünü basacak kadar su koyacağız. Şöyle bakın bu suyunu çekene kadar birazcık pişireceğiz. Çok değil sevgili dostlar. Şöyle kapatıyoruz ve bekliyoruz. Adını diyemedim. Dereotumuz var, maydanozumuz var. Biraz teremiz var. Bunları şöyle 3 tane de soğanımız var. Bunları incecik kıyacağız. Kıydığımızda görüşürüz. Diyeceğim ki çok uzun boylular. Uzun boylu oldu muydu biraz zor oluyor sevgili dostlar. Şöyle yapalım. Sonra da bu yeşilliklerin hepsini bu şekilde alacağım ve doğramaya devam edeceğim Allah izin verirse. Ben az olursa zor doğruyorum. Çok olursa daha iyi doğruyorum. Herkesin bir doğrama şekli var sevgili dostlar. Sevgili dostlar 3 tane domatesimiz var. Onları da doğrayabildiğimizin en küçük şekilde doğruyorum. Kabuklarını soydum. Böyle minik minik doğruyorum Allah izin verirse. Anne katabilir miyiz? Havuç, karalahana Ya o zaman kısır değil de salata gibi oluyor. He. Yani ben havuç katmaya, ondan sonra karalahana katmayı sevmiyorum. Niye? Çünkü o zaman kısır gibi oluyor. Pardon kısır gibi diyorum. Salata gibi oluyor. Bulgur salatası gibi oluyor. Ha kısırın tamam bir anlamı salataya benziyor ama o kadar da değil yani. Peki marul katılıyor mu? Evet. Eğer yeşilliğiniz azsa marul katılabilir. Evde yeşilliğiniz azsa ama. Mesela benim gibi yeşilliğiniz çoksa marul katmanıza da gerek yok. İçinde yeşilliği zengin dursun diye marul katılabilir. Tamam. Sevgili dostlar bakın pişirdiğimiz şeyimizi salçayla güzelce bir yoğuruyoruz. Bakalım nasıl olacak. Sevgili dostlar salçamızın bir kaşığını acıdan koydum. Bir kaşığını tatlı koydum. Ki acı biber atmayalım diye. Çünkü salçanın acısı daha bir güzel görüktü gözüme. Biber salçasıydı. Evet. Antep'ten getirmiş arkadaşım. Allah razı olsun ondan. Ve iri bulgur değil mi anne bu? Evet. Pilavlı Kadirli'nin bulguru. Biz Kadirli'de böyle yapardık eskiden. Şimdiki hani ince bulgurdan değil de bu bulgurdan yapardık. Bu şekilde yapardık. Bu atam dedem usulü kısır. Orijinal kısır. Evet. Yani atamın dedemin yaptığı kısır. Bakın çok güzel oldu. İyicene yoğurdu. Şimdi yeşilliğini koyacağım. Allah of mis gibi kokuyor vallahi. Ya. Tam mevsimi. Kısır yemenin mevsimi. Şimdi sevgili dostlar bunun domatesini de koyuyorum. Şimdi nar eşkisini de dök kızım. Bu
orijinal olduğu için. Evet, harika. Bu herhalde kendi bahçemiz. Evet, ben yaptığım şey. Şimdi biraz da yağ ama çok koyma kızım. Çünkü daha önce de koyduğumuz için yeter. Şöyle parlatsın yüzünü. Şimdi önce güzelce karıştırıyoruz. Sevgili dostlar, harika olacak. Bakın pırıl pırıl oldu yağ üstünde. Umarım tadı da güzel olmuştur. Bakacağız şimdi tadına. Bakalım kalite nasıl. Harika oldu vallahi. Dostlar, yönüm değişti. Şöyle güzelce. Sunum tabağının nasıl hazırlandığını da gösteriyoruz. Evet. Şu anda sunum tabağımı nasıl hazırladığımı görüyorsunuz. Göstermek istiyorum. Yaprakları yıkamıştık. Böyle böyle koyduk. Evet. Yaprak değil, marulları kızım. Ha, marulları pardon. Şöyle kapatıyorum. Hani bunlar nasıl koyuyor, düzeni nasıl yapıyor diye Evet. demeyin. Aynen böyle kapattım. Bakın çok güzel duruyor. Ayarlamaları da yaptı. Şimdi sıra geliyor ters çevirme işlemimize. Bakın gayet güzel ters çevrildi bile. Ama biraz eğri oldu. Ne yapacağız eğrisini de şöyle çektirerek doğrultacağız. İnşallah şimdi çok güzel çıkacak. Hadi bakalım ya Allah ya Bismillah. Evet, harika çıktı. Sevgili dostlar, şimdi yazın kurduğumuz turşularımız şu şekilde şöyle. Şu şekilde bakın sevgili dostlar, turşularımızı ne yapıyoruz? Şöyle koyuyoruz. Çok değil. Sadece benimki görsellik sevgili dostlar. Bakın gayet şık duruyor bence. Sonra ne yapıyoruz? Şöyle harika bir görünüm olacağına inanıyorum ben. Tamam. Şimdi de ne yapıyoruz? Domateslerimize geçiyoruz. Sevgili dostlar, bakın harika gözüküyor değil mi? Bence harika oldu gibi gözüküyor. Tadı da çok lezzetli oldu. Sadece görseli değil, tadı da güzel oldu. İşte harika bir sunum. Şimdi sıra geldi ortaya. Bakın sevgili dostlar, şöyle yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.